Dünyanın en zor coğrafyalarından birindeyiz. Sonsuz büyüklükte ovalar, karlı dağlar, huzurlara açılan tepeler. Zenginlikten açlığa, bilgelikten cehalete, her şey orada. Burası, yeryüzünün en uzak diyarı. Burası, hiçbir şeye benzemiyor. Zamanın ötesinde, Çin ve Rusya'nın arasında sıkışan bir yer. Burası, Moğolistan. Modern dünyanın teknolojik tüm gelişmelerine rağmen burada insanların yarısı halen Orta Çağ yaşıyor. Moğolistan toprakları Türkiye'nin yaklaşık 2 katı. Ancak nüfusun en fazla 3,2 milyondur. Nüfusun az olmasının temel nedeni var. Soğuk havalar ve verimsiz topraklar. Burada yaşamak o kadar zordur ki burada her cins hayvanda yaşayamaz. Mesela İstanbul deyince kedi ve köpekler akla gelir. İstanbul'un her tarafında kedi ve köpekleri görürsünüz. Moğolistan sokaklarında kedi ve köpek yoktur. Çünkü kış geldiğinde hava sıcaklığı -40 hatta -50 dereceyi bulur. Moğol steplerinde yaşayan bozkır insanları atalarının 1000 yıl önce yaşadığı şekilde bir hayat tarzında devam ettiriyor. Bu hayatın nasıl bir şey olduğunu şöyle anlatayım. Çadır hayatı ekonomisi hayvancılıktır. Burada süt de et de çok ucuz. O yüzden buradaki insanların birikim yapması çok zor. İnsanlar kazandığı kadar yer ve içer. Ev, araba, yazlık buralarda bulamazsınız. Ülkenin genelinde yollar ve ulaşım problemli. 2,5 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 10 milyon at olduğu için atlar hem ulaşımda hem de besin kaynağı olarak kullanılıyor. Bilindiği gibi at ulaşım aracı olmakla beraber ülkenin coğrafi yapısı ve iklim sorunları yüzünden aynı zamanda doğal besin kaynağıdır. Büyük yaylalarda elektrik yok. Çeşmeden su akmıyor. Ancak bizi hayrete düşüren bir şey de var. Bazı durumu iyi olan aileler çadırların yanına güneş paneli de kurmuşlar. Böylelikle geceleri çadırlarını aydınlatabiliyorlar. Göçebe hayatında aile bireylerinin her birinin bir görevi vardır. Yetişkin erkekler sabahın ilk ışıklarında hayvanları yaylalara götürür, kadınlar ise hayvanları sağmakla görevli. Daha sonra hayvanların tezeklerini kurutup yakıt olarak da kullanıyorlar. Yayla hayatı zor olduğundan çocuklar çoğunlukla şehire kaçmaya başlamış. Yazları anne babaları ziyaret de ediyorlar. Anne ve babalar doğayı çok sevdiklerinden burayı da terk etmiyorlar. Çadır hayatını daha yukarı noktaya taşıyan bir grup var. Adı Dukalar. Kimi araştırmacılara göre soyları Türklerden geliyor, konuştukları dil de Türkçe'ye çok yakın. Mesela sen gergen gergen ne demektir? Sen nereden geliyorsun demektir. Bu soruya şöyle bir cevap verebilirsiniz. Ben Türk ulusundan gergen. Yani ben Türk ulusundan geliyorum. Dukalar günümüzde Moğolistan'ın en küçük etnik grubu olarak kuzeydeki tayga bölgesinde yaşıyorlar. Dağlarda göçebe olarak yaşayanların sayısı da yaklaşık 200 kişi. Duka halkını Moğollardan ayıran en belirgin özellik ise yüksek yamaçlarda ren geyiği yetiştirerek göçer hayatını sürdürüyor olmaları. Ren geyiği özellikle bu zor arazide Dukaların en büyük ve yardımcısıdır. Önceden çoğunluğun şamanizmi benimsediği Moğolistan, 16. yüzyıldan sonra Budizm hızla yayılmış. Bugün ülkenin büyük çoğunluğu Budistlerden oluşuyor. Göçebe insanlar hayatlarının önemli bir kısmını avcılıkla idame ediyor. Ancak bunun da belirli kuralları var. Mesela bir yavru ceylanı öldürmeniz yasaktır. Nehir kenarında avlanmanız yasaktır. Çünkü hayvan nehre düşünce nehri kirletebilir. Eğer bir şaman yanlışlıkla yavru ceylanı öldürürse doğaya çay ve süt serperek o hayvanın ruhundan özür dilemesi gerekiyor. Göçebeler doğaya çok saygılıdır. Ellerini bile sabunla nehrin içinde yıkamıyorlar. Nehirden bir kova su alıp ellerini kovanın içinde yıkıyorlar. Böylece nehri ve doğayı kirletmiyorlar. Ayrıca bir duka doğadan ihtiyacı kadar bitki toplayabilir. Eğer ihtiyacından fazla bir şey alırsanız oba yönetimi buna çok kızar.
Bugün Dukalar eski geleneklerinin birçoğunu hala sürdürürken son yıllarda meydana gelen değişiklikler elbette büyüktür. Artık çocuklar okula gittikleri için kışları köyde kalıyorlar ve çocuğu olan ailelerin bazıları da kışın köyde kalıp sadece yazları taygaya geliyor. Gelin şimdi biraz da Moğolistan hakkında birkaç şey öğrenelim. Moğol devleti Cengiz Han'ın 1206 yılında yönetimi devralması ardından bir dizi sefer sonucunda imparatorluk niteliği kazandı. Ülke bu dönemde Avrupa ve Asya'da geniş bir coğrafyaya yayıldı. Cengiz Han'ın ölümünün ardından imparatorluk çok sayıda farklı devlete de bölündü. Moğollar 17. yüzyılda Çin'in egemenliğine girdi. Ülke 1921'de Sovyetler Birliği'nin desteğiyle bağımsızlığını da elde etti. 1924'te ülkede komünist rejim kurulur. 1924'ten sonra Sovyet etkisi altına girmesiyle birlikte Moğolistan Halk Cumhuriyeti de kurulur. 1989'a geldiğimizde Doğu Avrupa'da komünist rejimlerin yıkıldığı dönemdir. Moğolistan da kendi demokratik devrimini yaşadığı bu dönemde. Çok partili sisteme geçildi. 92'de yeni anayasa kabul edildi ve piyasa ekonomisine geçiş süreci başladı. 21 eyaletten oluşan Moğolistan, seçimler 4 yılda bir yapılıyor. 76 üyeli parlamento, başkan adayını kendisi belirliyor. Moğolistan, 1.564.000 kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Nüfusun büyük bir kısmı ise ülkenin başkenti Ulanbator'da yaşıyor. Moğolistan, Doğu ve Orta Asya'da denize kıyısı olmayan bir ülke. Ülkenin komşuları kuzeyde Rusya, güneyde, doğuda ve batıda Çin, Moğolistan'ın ana dili ise Moğolcadır. Batı kısmında Kazakça konuşuluyor. Moğolların çoğu Rusça da bilmektedir. Moğolistan'ın güneyinde dünyanın en büyük çöllerinden biri var. Gobi Çölü. Kısa bir bitki örtüsüyle kaplı olan Gobi Çölü, Sahra Çölü gibi değil. Dünyada en fazla dinozor fosili olan yerlerin başında gelir. Moğolistan'daki Bazanzat alevli kayalar, içlerinde dinozor fosilleri bulunan kayalardan meydana gelen etkileyici yerlerdendir. Başkent Ulanbator'a yakın olan Gorki Tereli Ulusal Parkı'nda ise Budist manastırını ziyaret edebilir, uzun yürüyüşlere de çıkabilirsiniz. Karakorum, Orhun Vadisi'nin merkezidir. Yalnızca Moğol İmparatorluğu'nun da tarihi merkezi değil, aynı zamanda İpek yolunun da önemli duraklarındandır. Orhun Vadisi'ndeki Orhun Şelalesi, Moğolistan'ın en büyük şelalesidir. Moğolistan'a gittiğinizde Orhun yazıtlarını da mutlaka görmelisiniz. Orhun yazıtları ile Karakorum arasında ülkemiz tarafından yapılmış olan Bilge Kağan Otoyolu var. Orhun yazıtlarının bulunduğu yerde yine Türkiye tarafından yapılmış bir müze de mevcuttur. Yazıtların orijinalleri de müze içindedir. Moğolistan'a hava yolu aracılığıyla Moskova üzerinden aktarmalı olarak gitmek ilk seçenek. Türkiye'den Moskova'ya gittikten sonra Moğolistan'ın hava yolu şirketlerini kullanarak Moğolistan'a ulaşabilirsiniz. Ancak İstanbul-Moğolistan arası 5800 kilometre, aktarmalı uçuşlarla burası 10-12 saatlik bir rotayı oluşturuyor. Ayrıca bu uzak ve büyük ülkeye Trans-Sibirya treni ile seyahat edebilirsiniz. Tam 7 gün sürüyor, manzara müthiş. Bu arada küçük bir not, Moğolistan 30 gün için vize istemiyor. Eğer doğayı ve macerayı seviyorsanız Moğolistan bozkırları tam size göre.